Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda alize diva kullanacağız. Ve 3 milimde tığ kullanıyoruz. Aslında 1'den 3'e kadar elinize yatkın olan tığ kullanabilirsiniz. İlmeğimizi yapıyoruz ve zincir çekerek başlıyoruz. Ölçülerini beğendiğiniz bir bluzunuz veya tişörtünüze göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Zinciri tam ölçümüzden biraz fazla çekelim modeli oturtmak için. İlk sıramızda ipimizi doluyoruz ve 4. zincirden başlayıp her zincire bir tane olacak şekilde 10 tane ikili trabzan örüyoruz. On trabzandan sonra 3 tane zincir çekiyoruz ve 2 tane zincir sayıp üçüncüsüne tekrar trabzan örmeye başlıyoruz. Her zincire bir tane olacak şekilde buraya da 7 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir atlıyoruz. Üçüncüsünden başlayıp yine her zincire bir tane olacak şekilde 7 tane ikili trabzan örüyoruz. Sıramız bu şekilde devam edecek. 3 zincir 7 trabzan şeklinde. Sıranın sonunu yine böyle 10 trabzanla tamamlayacağız. Evet, kenarlar 10'ar trabzan. Ortalar 7'şer trabzan. Arada 3 zincir var. 2 zincir atlayarak. Evet, ortalar, aralar bu şekilde. Ve kenarını yine 10 trabzan örerek tamamlıyoruz. Modelimizin düzgün düşmesi için. Şimdi 3 zincir çekerek dönüyoruz. Birinci ilmeği atlıyoruz. İkincisinden başlayarak buraya 3 tane trabzan örüyoruz. Her ilmeğe bir tane öreceğiz ve dönerken çektiğimiz 3 zinciri de sayarak burayı 4 trabzan olarak hesap edeceğiz. Şimdi 7 zincir çekerek devam ediyoruz. Ve şu 3 zincirlik kafesin içerisine şuraya 5 tane sık iğne örüyoruz. Tekrar 7 zincir çekiyoruz. Ve sıradaki kafesin içerisine 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Yedi zincir çekiyoruz ve sık iğne yapımına geçiyoruz sıradaki kafesin içerisine.
Sıramız bu şekilde ilerliyor. Bir kafese sık iğne, bir kafese 4 tane ikili trabzan örerek ilerliyoruz. Sıranın sonunda sonuncu trabzanı zincirin tepesine batarak ördüm. 3 zincir çekip dönüyoruz. Birinci ilmeği atlıyoruz. İkincisinden başlayıp 3 tane trabzan örüyoruz. Yine baştaki zincirle beraber 4 sayıyoruz. Ve şu zincir boşluğunun içerisine de 2 tane daha ikili trabzan örüyoruz. Burayı 6'ya tamamlamış oluyoruz. Zincirle beraber. Sonra 6 tane zincir çekiyoruz. Ve 5 tane sık iğne örmüştük ya, ilk ilmeği atlayıp ikincisinden başlayarak buraya 3 tane sık iğne örüyoruz. Her ilmeğe bir tane. Sonra 6 zincir çekiyoruz. Ve yine zincir boşluğunun içerisine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve sıradaki trabzanların her birinin tepesine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Bu sırada buradaki toplam trabzan sayımız 8'e çıkmış oluyor. İkisini sıradaki zincir boşluğunun içerisine örüyoruz ve 8'e tamamlanmış oluyor. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi önce sık iğneleri ördük. Sık iğnelerin tepesine, trabzanın tepesine trabzanları ördük. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıramızın tamamlanmış hali bu. Burada da diğer başta olduğu gibi 6 tane trabzanımız var. Sonuncusu yine zincire batılarak örülmüş. 3 zincir çekip dönüyoruz. Birinci değil ikinci ilmekten başlayarak yine sık iğne trabzan örmeye başlıyoruz. Ve sonra zincir boşluğunun içerisine de 2 tane örüp buraya ilave ediyoruz. Beş tane zincir çekerek devam ediyoruz. Ve 3 tane sık iğnemiz var. Ortadaki ilmeğe bir tane sık iğne ile zincirimizi kapatıyoruz. Devamında 5 zincir çekiyoruz. Ve zincir boşluğunun içerisine şuraya 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve trabzanların tepesine trabzan örerek devam ediyoruz. Sıradaki zincir boşluğunun içerisine de 2 tane örüyoruz ve buranın trabzan sayısını 12'ye çıkarmış oluyoruz. Şimdi bu şekilde devam ettireceğiz sıramızı. Şurası gibi öreceğiz. Evet, burayı ördüğümüz şekilde burayı da öreceğiz. Sıranın tamamlanmış hali bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. 3 tane zincir çekerek dönüyoruz her zamanki gibi. Yine son trabzanı zincirin tepesine ördük. 3 zincir çekip dönüyoruz ve ilk ilmeği atlayıp ikincisinden başlayarak buraya
trabzan örüyoruz. Her ilmeğe bir tane ikili trabzan ördük ve zincir boşluğuna geldiğimizde yine 2 tane ikili trabzan örüyoruz boşluğun içerisine. Şimdi ilk sırayı örüyoruz. Burada 10 tane trabzanımız oldu. 3 zincir çekiyoruz ve şuradaki sıradaki zincir boşluğuna sık iğneyi atlayarak sıradaki zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra sıradaki ilmekten başlayıp her ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyoruz. 5 ilmeği örüyoruz. Burayı 7 trabzana tamamladık ilk sıramızdaki gibi. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. İpimizi doluyoruz. 2 ilmek atlayıp üçüncüsünden başlayarak yine her ilmeğe bir tane ikili trabzan örüyoruz ve zincir boşluğuna da 2 tane öreceğiz. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Birinci sıranın tekrarı şeklinde. Evet, burayı ördüğümüz şekilde öreceğiz. Sıra tamamlanınca böyle görünüyor. Şimdi bu ikinci sırayı örmeye başlayacağız. 3 tane zincir çekerek dönüyoruz. Ve birinci ilmeği atlayıp ikincisinden başlayarak buraya 3 tane ikili trabzan öreceğiz. Zincirle beraber burayı 4 sayacağız. Şurayı tekrar etmiş olduk. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. Ve şu sık iğnenin hizasına gelen zincir boşluğunun içerisine yine 5 tane sık iğne örüyoruz. 7 tane zincir çekiyoruz. Evet, şurayı ördük şimdi. 7 tane zincir çekiyoruz ve sıradaki kafesin içerisine 4 tane burada olduğu gibi ikili trabzan öreceğiz. Bu sıramızda sık iğne, 7 zincir, 4 trabzan, 7 zincir, sık iğne şeklinde devam ediyor. Zaten ikinci sıradan itibaren bakarak devamını getirebilirsiniz. Şimdi birkaç sıra örüp göstereceğim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.